Harika bir gün olması için neler mümkün? Bugün şu an olabileceğimizin en iyi versiyonu olmayı seçseydik, bu neye benzerdi? Ve bugün hayatımızda, işimizde bir sihir yaratmayı seçseydik, nasıl bir sihir olurdu bu? Kendimizi nasıl gerçekleştirirdik? Bugün kendimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Potansiyelimizi nasıl açığa çıkartabiliriz? %100 potansiyelimizi açığa çıkarıyor olsaydık, bu potansiyel realitemizde neler yaratırdı? Gerçek mutluluğu içimizde yaratabilsek ve içimizden dışımıza bütüne katkı olan, yayılan müthiş bir yüksek frekans bizi çerçevelese, bu neye benzer? Hı? Şimdi biz kim olmayı seçiyoruz? İlişki sabotajcılarından bahsetmek istiyorum bugün arkadaşlar. Bir bakayım yazıları okumak için gözlük takmam şart. Günaydın, günaydın. Günaydın Olcay, günaydın Ayten, Yonca. Günay. Evet, burayı biraz açayım, çok sıcak. Biraz es çekme bakalım. Kaç kişi burada ilişki sorunları yaşıyor? İlişkilerim istediğim gibi değil. İlişkimde tıkanıklık yaşıyorum. İlişkimde iletişimsizlik yaşıyorum. İlişkimde bir şeyler ters gidiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama ilişkilerimi bir şekilde bozmayı başarıyorum diyen kaç kişi? Mesela şuradan başlayalım mı? Çok teşekkür ederim Aytencığım. Çok teşekkür ederim. Bir şey mi söyleyecektin Akif? Akif? Bir şey mi söyleyecektin? Burada. Yoshi. Evet. Mesela şuradan başlayalım. İlişkilerinizde neden hiçbir zaman birinci öncelik olamıyorsunuz? Bilinçaltınızdaki o gizli sırayı bozduk mu? Hayatta ve ilişkilerde hep arka planda kalmak, ailedeki doğum sırasının yani yerinin karışması ile ilgilidir. Örneğin anneden önce bir tane düşük yaptıysa anne, düşük bir çocuk, kürtaj ya da ölü doğum varsa, düşük olabilir, kürtaj olabilir, anne karnında ölmüş olabilir ya da doğurmuştur, kısa bir süre yaşamış, sonra ölmüştür ve sonra arkasından biz doğmuşuzdur. Bu düşen çocuk ya da ölen çocuk kürtajla her ne şekilde öldüyse mutlaka dizim esnasında aile dizimi çalışmalarında görülmelidir. Evet, siz kendinizi mesela ben 3 kardeşiz diyorum ama yaşamda 3 kardeşiz. Bu 3 kardeş bir arı dolaşıyor, girmesin içeri. Bu 3 kardeş baktığımız zaman en büyükleri kız, abla olan benim. Ama şimdi anlattığım sisteme göre aslında ben ikinciyim. Çünkü bildiğim kadarıyla annemin 4 aylık bir erkek çocuğu benden önce
düşmüş ve sonrasında ben uzun bir süre sonra ben doğmuşum. Şimdi sizin de böyle bir hikayeniz varsa beni iyi dinleyin. Siz kendinizi birinci olarak sanıyorsanız ama sistemde aslında ikinciyseniz, hayatta da hep ikinci plana itildiğiniz senaryoları kendinize çekersiniz. Mesela işte CEO olmazsınız da genel müdür olursunuz. Müdür olmazsınız da yardımcı müdür olursunuz. Mesela kariyerde bu şekilde. Ya da hep bir öne çıkıp başarma noktasındayken bir anda ne olduğunu anlamadan daha arka planda kalırsınız. Yani birinci olmak, öne çıkmak, görünür olmak, bununla ilgili hep o, mesela çok çok ünlü biri olacakken, eğer üne, şöhrete bakacak olursak, belki ünlü olursunuz ama ikinci dereceden ünlü olursunuz. Yani çok bütün dünyanın tanıdığı değil de Türkiye'nin tanıdığı birisi olursunuz. Ya da Türkiye'nin değil de İstanbul'un tanıdığı birisi olursunuz. Gibi her şeyle, ya da birinin ikinci karısı olursunuz. Ya da ikinci sevgilisi olursunuz. Yani buraya iyi bakın. Bu size bir şey çağrıştırıyor mu? Kendi doğum hikayenizle sizden önce olan ölen kardeşlerinizle ilgili bir ikincilik durumu var mı? Evet. Mesela bir tanesi bu. İlişkinizde de bu ilişkinizdeki sıralamayı sabote ediyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hayatta hep ikinci plana itildiğiniz, ilişkide ikinci plana itildiğiniz oluyor mu? Mesela önce ailesiyle ilgileniyor. Tabii ki ailesiyle ilgilenecek ama şöyle. Yani hep duyduğum çalışmalar sırasında da danışanlardan duyduğum şu. İşte birisi diyor ki, babam hep önce içine doğduğu aileyle ilgilendi. Önce onların ihtiyaçları karşılandı. Önce onların istekleri gerçekleştirildi. Önce onların istekleri yapıldı. Mesela böyle bir şey de olabilir. Veya kişi 2-3 kere evlendi. İşte siz de sonraki eşisiniz. İşte benden önceki eşine daha öncelik veriyor. Boşanmış olmalarına rağmen anlamıyorum. Yani hep sanki hala o karısıymış, ben sonradan gelmiş misafirmişim gibi. Resmi evliliğiniz olmasına rağmen yine de birinci eşte sanki boşanılmamış gibi davranılması. Böyle bir şeyler yaşıyor musunuz? Evet. Yani hayatın her yerinde ikinci plana itildiğiniz zamanlar oluyor mu? Böyle sabote ettiğiniz oluyor mu kendinizi? Evet, gelelim, başka şeyler de var tabii ki. Partnerinize acaba anne baba mı oluyorsunuz? Sevgilinizin veya eşinizin arkasını toplamaktan, ona sürekli akıl vermekten hala yorulmadınız mı? Aslında kimin annesi babası olmaya çalışıyorsunuz? İlişkide partnerinizi kurtarmaya, eğitmeye veya sürekli korumaya çalışıyorsanız, eş rolünden çıkıp ebeveyn rolüne geçmişsiniz demektir. Bu durum genellikle çocukken kendi anne ve babasını kurtarmaya çalışan, erken büyümek zorunda kalmış çocukların yetişkinlik refleksidir. Ama unutmayın, ebeveyn rolüne girdiğiniz insandan artık aşk ve tutku da bekleyemezsiniz. Onu da alamazsınız. Ne yapar? Eş ondan sonra bize ne anlatırlar? İşte eşim beni aldattı, eşim beni görmüyor, eşin seni sevgili ve partner olarak artık görmediğinde, seni ebeveyn yerine, anne baba yerine koyduğunda ne yapar? Kendisine sevgili hayatı için yeni bir partner arar, değil mi?
Öyle olmuyor mu? Zaten gelen hikayelerde çoğunlukla böyle olmuyor mu? Onun için bir bakın bakalım, siz eşinizin annesi babası mısınız? Hı? Ve başka bir şey de, eski sevgilinin ya da eşin görünmeyen hayaleti. Yani biz partnerimizle evlenmeden önce, birlikte olmadan önce ya da beraber olmadan, illa da evlilik şart değil günümüzde, evlilik tabii ki kültür yapımızda, Türk kültüründe toplum bizden bunu bekliyor. Ama 20. yüzyılla birlikte farklı seçimler yapanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz. Bu bir seçim. Kiminle ne şekilde bir ilişki yaşayacağı kişilerin özgür iradesinde. Artık zaman değişti diyoruz ya. Peki eski sevgilinin, eşin veya görünen eşin görünmeyen hayaleti derken ne demek istiyoruz? Yeni ilişkinizde her şey harika gidiyor ama aranızda adı konulamayan bir soğukluk mu var? Bir bakın bakalım aranızda kaç kişide böyle bir durum var. O yatakta aslında kaç kişi yatıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Aile diziminde sistem ilk gelenlere öncelik veriyor. Eğer eşinizin ya da sizin geçmişte hakkı ödenmemiş, aha alınmış, yas tutulmamış eski bir eşi veya derin bir aşkı varsa, o kişinin enerjisi yeni ilişkide sanki iki kişinin arasında bir duvar gibi aranıza giriyor. Sistem o yarım kalmış hikayeyi tamamlamamızı istiyor. Ne yapıyoruz? Bir konselasyon gerçekleştirdiğimizde, dizim gerçekleştirdiğimizde gidiyoruz, oradaki bizden önceki eşleri görüyoruz. Ama bu sadece bizim için değil. Yani ben birlikte olduğum partnerin daha önce attığı nişanlısı sözlüsü varsa onu sistemde görüyorum. Kendi attığım nişanlı sözlü, flört, uzun süreli bir ilişki, ahını almış olduğum, terk ettiğim, ayrıldığım ya da beni terk ettiği için acı çektiğim birisi varsa onu da sistemde görüyorum. Ya da annemin, babamın geçmişte evlenmeden önce böyle bir ilişkileri olduysa sisteme annemin sevip de kavuşamadığı adamı da koyuyorum. Babamın, babaannemin atıyorum baskısıyla, bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan geride bırakılan ilişkiye örnek vermem. İşte babaannem istememiş babamın ilk evlenmek istediği kadını ve arıza çıkartmış. Ondan sonra babam da babaannemi kıramadığı için, annesi ağır bastığı için o çok sevdiği kadını terk etmek zorunda kalmış. Ya da sevgisi bitmiş, terk etmek zorunda kalmamış ama terk etmiş. Yani kendisi annemi görmüş, aşık olmuş. Ondan sonra diğer kadın hükmünü kaybetmiş ve onu terk etmiş. Ama terk edince iş bitmiyor. Terk edince orada ne oluyor? Bir enerji çalışıyor. Bu arada çok sıcak İstanbul, yapış yapış. Şu anda dayanamayacağım. Yani şöyle saçıma bir toka takacağım. Çünkü olduğum yerde klimayı da çok kullanmıyorum. Çünkü terleyip klima vurunca bir rahatsızlık oluşmasın diye böyle olmayı seçelim. Hadi bakalım, biraz da böyle. Evet. Yani aile diziminde sistem ilk gelenlere ne yapar dedik? Öncelik verir. Eğer eşinizin ya da sizin geçmişte hakkı ödenmemiş, ahı alınmış ya da büyüklerinizin kan bağı olan birilerinin ilk ilişkileri varsa onları sisteme, işte dedemin birinci eşi, ikinci eşi, evliliklerinden önce terk ettiği nişanlısı, vaat verdiği ama almamış olduğu sevgilisi konulabilir. Babamın annemden önce annem için terk ettiği sevgilisi konulabilir. Onların mutlaka sistemde görülmesi gerekir. Belki ilişkilerimizi bu yüzden de sabote ediyor olabiliriz. Ve bir de
partnerinizin ailesine duyduğunuz bir sebepsiz öfke var mı? Bir bakın bakalım. Sevgili olsun, karı koca olsun, ilişkilerde partnerinizin ailesine duyduğunuz sebepsiz bir öfke varsa bu da sizin ilişkinize yansıyor olabilir ve ilişkinizi bu sebeple sabote ediyor olabilirsiniz. Kayınvalideniz veya eşinizin ailesi size kötü bir şey yapmadığı halde onlardan içten içe nefret mi ediyorsunuz? Var mı böyle bir duygunuz? Kaçınızda böyle bir duygu var? Aytencim, bu arada doğum günün kutlu olsun, yazmışsın bugün benim doğum günüm diye. İlk hediyem bu yayın oldu. Bundan daha iyi nasıl olur? Yaşam seni hediyeleriyle donatsın. Teşekkür ederim. Onda açtım canlı yayını. Evet, şimdi canlı yayınlarla ilgili bir duyuru yapacağım. Haftanın hangi günlerinde YouTube'dan canlı yayın yapacağımızı önceden duyuracağım ki siz de olabildiğiniz zaman orada olun. Evet, kayınvalideniz, ne dedik? Eşinizin ailesi size kötü şey yapmadığı halde onlardan içten içe nefret ediyor musunuz? Kayınpeder, kayınvalide, elti, görümce, kayınbirader. Bunlardan sebepsiz yere. Hı? Peki bu öfke gerçekten onlara mı ait? Yoksa partnerinizin ailesini reddetmek aslında partnerinizin yarısını reddetmektir. Yani acaba gerçekten bu öfke onlara mı ait, size mi ait? Sizin ailenizden birinin, örnek veriyorum, annenizin, babanızın ailesine duyduğu öfkeyi mi kopyalıyorsunuz? Evet, partnerinizin ailesini reddetmek demek aslında partnerinizin yarısını reddetmektir. Yani ne oluyor? Sana hayat veren anne babayı görmüyorum, saymıyorum, reddediyorum, öfkeleniyorum, kızıyorum. Yani sana da kızıyorum. Eşinizin ailesine karşı aşırı ve sebepsiz bir öfke duyuyorsanız bu genellikle kendi anne babanıza duyamadığınız, daha doğrusu dışarıya doğru vurup gösteremediğiniz, geçmişte çocuk olduğunuz için, ergen olduğunuz için, işte geleneklerden dolayı anne babaya doğru kendinizi ifade edemediğiniz duyguların öfke olarak bugün dışa vurumu, güvenli bir liman olarak karşı tarafa diyorsunuz ki nasıl olsa onlar benim öz annem babam değil. Annemin babamın yerini de alamaz. Ben çocukken bunu yapamadım. Şimdi eşim dolayısıyla anne baba diye seslendiğim kişilere yapayım. Evet, onlar sizin gerçek anne babanız değil. Öfkenizi de onlara yönlendirmeniz gerekmiyor. Anlaşıldı mı? Gözlüklerim nasıl? Beğendiniz mi? Hı? Ve bir de sürekli sabotajcılardan birisi de ilişkimizi sabote etme yollarımızdan birisi de sürekli aldatılma veya aldatma döngüsüne takılıyor olmamız. Neden hep sadakatsiz insanları hayatınıza çekiyorsunuz acaba? Hepiniz için söylemiyorum ama gelen hikayelerden, seanslar, danışanlar arasından yıllardır duyduğum ve çok sayıda denk geldiğimiz. Evet, neden hep sadakatsiz insanları hayatınıza çekiyorsunuz? Bilinçaltınız sadakati acaba kime borçlu? Aldatılma veya aldatma döngüleri aile geçmişinde gizlenmiş, üzeri örtülmüş, gayrimeşru ilişkilerin dışlanmış,
Gayrimeşru çocukların veya anne babanın yaşadığı gizli ihanetlerin sonraki nesil tarafından görünür kılınma çabası olabilir. Sistem gizli olanı açığa çıkarmak için sizi bu döngüye sokuyor olabilir. Biraz önce yine örnek verdiğim dedemin, anneannemin, babaannemin, annemin, babamın hikayeleri, çoklu ilişkileri, birden fazla ilişkileri veya aynı anda gayrimeşru ilişkileri, kendini oradaki partnerlerin kendini sistemde gösterme çabası yüzünden sizin karşınıza ya oradaki birinin ahı, bedduası, laneti ya da orada görülmeyen bir kadının ya da erkeğin sistemde sonradan gelen nesildeki erkek ve kadının o kadın veya erkeğin durumuna düşmesiyle, yani ben eğer dedemin yıllarca dost hayatı yaşadığı, eskiden öyle derlerdi, dost hayatı yaşıyor ya da işte negatif tanımlarla anıldığı, şu suydu bu suydu neyse, M nokta sıydı falan denilen ya da işte kumasıydı. Ama hiç bu anılmıyor. Sanki hiç öyle birisi sistemde olmamış gibi davranıldıysa o zaman sistem ne yapıyor? Arkadan gelen nesilde bir kadını o kadının durumuna düşürüyor. Yani yeni gelen nesilde birisi gidip birisinin gizli aşkı, gayrimeşru aşkı, uzatmalı sevgilisi, ikili üçlü ilişkilere karışan kişi olabiliyor. Onun için burada dikkat etmek gerekir. Yani bu da ilişkileri sabote eden dinamiklerden birisi olabilir. Ailemize bir bakmamız gerekiyor. Böyle durumlar yaşanmış mı? O yaşanan durumlarda da o kişiler sisteme dahil edilip bir takım çalışmalarla görülmüş mü, üzerinden geçilmiş mi, gerekli kader iadeleri yapılmış mı, kabullenilme, affedilme, onurlandırılma, görülme, yok sayılmama, reddedilmeme durumları açığa çıkmış mı? Efendim, diğeri de efendim söylüyorum. Bir başkası da evlilik fikrinden köşe bucak kaçmak da bir sabotajdır. Yani böyle de sabote edebilirsiniz çok güzel giden bir ilişkiyi. İlişkileriniz tam evliliğe gidecekken bir şekilde kaçıp uzaklaşıyor musunuz? Aranızda böyle olan var mı? Bilinçaltınız evliliği neden bir hapis olarak görüyor? Evlilikten korkmak sadece özgürlüğüne düşkünlük değil arkadaşlar. Aile ağacınızda mutsuz, şiddet dolu kadının, erkeğin kurban edildiği evlilikler varsa veya evlilik yüzünden hayallerinizden vazgeçmiş bir anne baba, anneanne, dede, ebeveynler varsa bilinçaltınız sizi korumak için ciddi adımlardan, yani ne oluyor bu ciddi adım? Evlilik gibi, nişanlanmak gibi önemli adımlardan alıkoyuyor olabilir. Bir sabotaj şekli de evlilik bunu evlilik fikrinden kaçmanın dışında ilişkide sürekli kurtarıcı rolü üstlenmek. Böyle bir şey yapıyor musunuz? Yani partnerinizin sanki kurtarıcısı sizmişsiniz gibi davranıyor musunuz? Neden hep yaralı, bağımlı, maddi veya manevi olarak çökmüş insanları seçip onları iyileştirmeye çalışıyorsunuz? Hayatınıza sürekli iyileştirilmeye muhtaç insanları çekiyorsanız bu kendi çocukluk yaranızı
başkaları üzerinden iyileştirme çabasıdır. Aile diziminde bu genellikle çocukken çaresizce izlediğiniz depresif bir anneyi veya bağımlı bir babayı kurtarma fantezi diyorum buna. Çünkü hiçbir çocuk anne babasını kurtarmaz, kurtarmamalı. Zaten bunu yapmaya kalktığında da sistemde çok ciddi zorluklar, engeller, tıkanıklıklar yaşayabilir ve kendi kaderine gitmekte de zorlanabilir. Aile diziminde bu genellikle çocukken çaresizce izlediğiniz depresif bir anneyi veya bağımlı bir babayı kurtarma fantezinizin yetişkinlikle partneriniz üzerinden devam etmesidir. Anlaşıldı mı? Bir de sebepsiz kıskançlık ve kaybetme paranoyaları taşıyarak ilişkinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Buna da bir bakın. Buna da bir bakın. Evet. Böyle bir şey yapıyor musunuz? Sebepsiz kıskançlık veya kaybetme paranoyası. Partneriniz size hiç güven vermeyen bir şey yapmadığı halde içinizdeki o beni bırakıp gidecek, terk edecek, aldatacak, benden vazgeçecek sesini bir türlü susturamıyor musunuz? Bu derin terk edilme korkusu güncel ilişkinizle ilgili değildir. Bebeklikte anneyle yaşanan erken dönem bağ kopmaları mesela ne olabilir? Siz doğdunuz ama anneniz o sırada doğumu zor gerçekleştirdiği için bir ameliyata alındı ve birkaç saat süren bir ameliyat geçirdi ve siz o sırada küveze alındınız ya da işte başka bir yere bakım ünitesine alındınız. Anneyle o ilk teması kuramadınız. Sanki anne yok, ortada kaldınız gibi ya da terk edildiğiniz hissi. Bu böyle olabilir. Veya işte hemen doğar doğmaz annenizin çalışması gerekiyordu. Aynı gün işe başladı, sizi birilerine bıraktı. Aileden ya da bakıcılardan birilerine bıraktı. Ya da işte ne yaptı? Ee, Bir anda aldım. Ne yaptı? Gurbete gitti ya da yetiştirme yurduna bıraktı. Bakacak durumda değildi. Sizinle ilgilenecek durumda değildi. Bu işte derin terk edilme korkusu güncel ilişkinizle ilgili değil aslında. Bebeklikte anneyle yaşanan erken dönem bağ kopmaları, hani dedik, toparlıyorum. Hastanede kalma, erken sütten kesilme, annenizin üzüntüden sütü kesildi ya da gelmedi, biyolojik olarak bir aksaklık oldu veya ailede geçmişindeki ani trajik ölümler. Örnek veriyorum, erken yaşta anne baba kaybı olan kişiler ve öldü. Annem babam ben çocukken öldü. Bebekken öldü. Ben anne karnındayken babam öldü. Güvenirsen ve seversen giderler kodunu çalıştırıyor olabilir. Yani siz de bu aslında hak etmeyen kişiye sebepsiz kıskançlık ve kaybetme paranoyasıyla yaklaştığınızda ilişkinizi istemeden de olsa, onu çok seviyor olsanız da, aşık olsanız da sabote ediyor olabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ve başka bir neden de ilişkide asla sınır çizmemek veya kendini yok saymakla da ilişkiyi sabote ediyor olabilirsiniz. İlişkilerinizde hayır diyemediğiniz için yavaş yavaş kendinizi, isteklerinizi ve kişiliğinizi kaybettiğinizi mi hissediyorsunuz? Sınır çizememek, eğer olduğum gibi olursam sistemden, aileden atılırım korkusudur. Çocukken sevgiyi ve kabulü sadece itaat ederek ve uslu çocuk olarak alabilmiş bireyler yetişkinlikte de partnerlerinin sevgisini kaybetmemek için tüm sınırlarını çiğnetirler. Anlatabiliyorum değil mi?
Nasıl? Evet, demek ki bu saatte YouTube çok talep görmüyor gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Bu kadar kişiysek ya da bayağı dağılmışız ya da insanların işi gücü var. Herhalde gece yayını olsaydı daha etkili olurdu. Ben tabii geceleri Zoom grup çalışmasında oluyorum. Efendime söyleyeyim, atölye çalışmasında oluyorum. Onlarda olmadığım gecelerde de doğal olarak bir iki gece boşluğumda da dinlenmek istiyorum. Ailemle vakit geçirmek istiyorum. Dolayısıyla gece YouTube yapmak zor ama galiba onu da bir şekilde yoluna koyacağım. Yapacağız artık bir şeyler. Evet, bildirim de gitmiyor olabilir. Yeni kitabımı aldın mı Aysu Koç? Süper. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu His Benim Değil adlı kitabımı almayanlar, haberi olmayanlar, şimdi haber veriyorum. Yani bu, doğal olarak ben bir yazarım ve kitabımdan bahsediyorum. Kitabımdan bahsedince de yani reklam tanıtım sınıfına giriyor. Peki öyle olsun. Reklam tanıtım. Okey, reklam tanıtım olsun. Bu His Benim Değil kitabı çıktı. İnternetten, kitapçılardan bulabilirsiniz. İmza günlerimi duyuracağım. İmza günlerime katılabilirsiniz. Mutlu olmaktan korkmak, ilişkide kriz yaratma hastalığı, bu da sabotajcılardan birisidir. İlişkinizde her şey çok huzurlu ve yolunda gittiğinde içinizde bir huzursuzluk kaplıyor ve durup dururken kavga mı çıkarıyorsunuz? Bilinçaltınız huzur ve mutluluk tehlikelidir diye kodlamış olabilir. Evet, eğer kök ailenizde huzurlu dönemlerin hemen ardından hep bir felaket, ölüm ya da ayrılık yaşandıysa, zihniniz hayatta kalma dürtüsüyle o büyük darbeyi yememek için küçük krizleri kendi eliyle yaratıp rahatlıyor olabilir. Evet, Meltemcim, Ankara'da yaşayan var mı? Bu arada haberiniz olsun. 9 sayfamda asistanım Meryem Hanım'dan bilgi alabilirsiniz. 9 Ağustos'ta Ankara'dayım. Evet. Evet canım. İmzamla birlikte aldım Meltemciğim. Ayvalık kampında. Haklısın. Şifa olsun. O büyük bilinçaltınız huzur ve mutluluk, ne dedik? Tekrar edeyim bu kısmı. İlişkinizde her şey huzurlu ve yolunda gittiğinde içinizi bir huzursuzluk kaplıyor ve durup dururken kavga mı çıkarıyorsunuz? Yapıyor musunuz böyle bir şey? Bilinçaltınız huzur ve mutluluk tehlikelidir diye kodlamış olabilir mi dedik. Eğer kök halinizde huzurlu dönemlerin hemen ardından hep bir felaket, ölüm ya da ayrılık yaşandıysa, zihniniz hayatta kalma dürtüsüyle o büyük darbeyi yememek için küçük kavgalar, krizler, tartışmalar, huzursuzluklar kendi elleriyle çıkarıyor olabilirsiniz. Ve böyle rahatlıyor olabilirsiniz. Küçük de olsa bir şey olsun ki sonrasında barışmalar da olsun diye. Hı? Ya da aynı kişiyle başka bir sabote etme yöntemi de aynı kişiyle defalarca ayrılıp barışma döngüsüne takılmaktır. Ne onunla yapabiliyorsunuz ne de onsuz. Bu bitmeyen git gel döngüsünün arkasındaki sistemik düğüm ne peki? Bu durum aile diziminde kesintiye uğramış hareket olarak adlandırılır. Çocukken anneye doğru atılan sevgi adımlarının anne ayrılığı, soğukluğu veya hastalığı sebebiyle yetişkinlikte partnerle yaşanır.
Partnerinize gitmek istersiniz, barışmak istersiniz ama yaklaştıkça çocukluktaki o incinme korkusu tetiklenir ve kaçarsınız ve nihai ayrılık gerçekleşir. Muhteşem de Ayvalık kampı diyor Meltem. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Evet. O güzel yüreğinize sağlık. Şifa olsun Meltemciğim. Ve şimdi bugün en azından bir 10 maddeyi beraber işlemiş olduk. Bu yayını burada bırakıyorum. İlişkileriyle ilgili, evliliğiyle ilgili, partnerleriyle, eş veya sevgili, flört partnerleriyle sorun yaşayanlar varsa bu videoyu onlara gönderebilirsiniz. Ve onlar da kendilerinin farkına varabilir. Evet. Aile diziminde sevgi düzenleri, yardım düzenleri, bunlar Bert Hellinger'in kitapları ve onlar çok katkı oluyor ve orada çok şey görüyoruz. Ve de çok ciddi bir çalışma yöntemi, aile dizimi, konselasyon çalışmaları, ilişkiler bu alternatif terapi yöntemleriyle farkındalık yaratmak. Şimdi artık dili de doğru kullanmak gerekiyor biliyorsunuz yeni kanunlarda. Hem bütüne katkı olması için bilgi paylaşıyoruz. Yani bunu bir araştırın. Daha önceki videolara bakın. İnceleyin. Yani buraları nasıl bilinç ve farkındalıkla yeniden yapılandırabileceğinizle ilgili bir bakın, olur mu? Yeni konuşma kalıplarına sığarak konuşmaya çalışıyoruz. Yani kendinize çalışın arkadaşlar, tavsiye ederim. Çok faydalı, kişinin kendisiyle ilgilenmesi, bu bilgi paylaşımlarıyla, bu nitelikli içeriklerle bir şeyleri fark edip dönüştürme çabasına girmesi çok kıymetli. Hadi o zaman yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu sabote etme eğilimlerinden hangilerini gösteriyorsunuz? Yorumlara yazın. Beğendi yapın. Değil mi? Paylaşın. Abone olun. Böyle. Sizi seviyorum. Muhtemelen bugün günlerden ne? Acaba bu akşam şey var mı? Hikayede duyuracağım ne zaman, hangi günler, YouTube'da, hangi saatte canlı yayın yapılacağı ile ilgili bir takvim yapacağım. Evet, ne kıyafet ne değerli bir şey almak insanın, evet ben de hep bunu söylerim, öğrenmiş, benim çalışmalarımda da çok kullandığım bir cümle. Kişinin, hep söylerim danışanlarıma, yani gerçek yatırım kişisel gelişiminize yapmış olduğunuz yatırım. Yani elbiseler, ayakkabılar, pırlantalar, arabalar, evler, yatlar, katlar bize ruhsal farkındalık ya da gelişim katmıyor. Onlar enerji formları, geliyor ve geçiyor. Ama bilgi bizi daima yukarıya taşıyor. Ve nasıl hissedeceğimizi belirliyor. Ve dünyaya geliş amacımızı nasıl gerçekleştireceğimizle ilgili bir yol haritası çiziyor. Bilgi çok kıymetli. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.